Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İlk Bakış TV ekranlarındasınız. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Bugün bayramın ilk günü ancak Orta Doğu'da askeri hareketlilik hız kesmiyor. İran semalarında yaşanan F-35 muammasından Tahran'ın Kürt güçlerine karşı oluşturduğu yeni savunma konseptine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sert mesajlarından Suriye'deki yeni hava saldırılarına kadar kritik bir gündemle karşınızdayız. Hızlı, net ve gerçek bir şekilde sizlere haberleri aktarmaya devam ediyoruz. İran'la başlayacağız. İran'da biliyorsunuz ki özellikle kara harekatıyla alakalı son günlerde tartışılan bazı konular vardı. Oradaki Kürt gruplar da bu tartışmanın içerisindeydi. İran sınır hattında ve iç bölgelerinde savunma konseptini tamamen değiştiriyor. Gelen bilgilere göre İran yönetimi Kürt güçlerinin olası bir hareketliliğine karşı devrim muhafızları bünyesindeki 3 büyük bölgesel komutanlığı tek bir merkez altında topladı. HEMA'dan merkezi bu yeni yapı Necef, Eşref, Hamze, Seyit El, Şuheda ve Aşura komutanlıklarını koordine edecek denildi. İstihbarat raporları 15 ila 25 bin arasında savaşçının kısa sürede mobilize edileceğine dikkat çekiyor. İran'ın stratejisi artık sadece sınır güvenliği değil, Tebriz'den Kırmanşah'a uzanan lojistik hatların korunması ve şehir savaşı senaryoları üzerine kurulmuş durumda. Washington'ın odağı şu an güneydeki enerji koridorları olsa da Batı İran'da yeni bir cephe açılma ihtimali bölgedeki tüm dengeleri sarsabilir. Batı İran'daki durum bu şekilde takip ediliyor ve özellikle şu anda İran istihbaratının habere göre, iddiaya göre yeni bir özellikle burada bir kara harekatı olabileceğine yönelik, şehir savaşının çıkabileceğine yönelik ciddi hazırlıklarının olduğu iddia ediliyor. Diğer bir yandan İsrail Suriye'yi vurdu arkadaşlar. İsrail son dönemlerde özellikle Lübnan'a da bir kara harekatı, kısmi olarak bir kara harekatı başlattığını duyurmuştu. İsrail ordusu bu kez Suriye'nin güneyinde rejim kontrolündeki askeri altyapıyı hedef alan yeni hava saldırıları düzenlediğini resmen duyurdu. Operasyonda özellikle mühimmat depoları ve komuta merkezleri hedef alındı. Bu saldırıların Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda bölgesinde güvenlik durumunun kötüleştiği bir döneme denk gelmesi dikkat çekici denildi. Bölgedeki yerel unsurların hareketlenmesi ve İsrail'in Golan Tepeleri yakınındaki her türlü gelişmeyi yakından izlemesi, çatışmaların komşu ülkelere yayılma riskini her geçen gün arttırıyor denildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da İsrail'le ilgili çok sert bir açıklama geldi arkadaşlar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamalarda İsrail'i net şekilde hedef aldı. İsrail'in binlerce insanı katlettiğini vurguladı. İnşallah bunun bedelini ödeyeceğinden hiç şüphem yok ifadelerini kullanarak Türkiye'nin tavrını aslında net bir şekilde ortaya koydu. Bu sert çıkış Ankara'nın bölgedeki gelişmeleri bayram sürecinde de çok yakından takip ettiğinin ve İsrail üzerindeki diplomatik baskısını sürdüreceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Diğer bir yandan işte bu kara harekatı meselesi konuşulurken aynı zamanda da oradaki Kürt gruplarının da takip edildiği Türkiye tarafından aslında vurgulanıyordu. Diğer bir yandan F-35 krizi var şu an arkadaşlar. İşte sosyal medyada belki birçoğunuz görmüştür, birçoğunuz belki görmemiştir. Ama F-35'lerle ilgili büyük bir furya vardı. İşte radara yakalanmıyor, şöyle uçak, böyle uçak diye özellikle ABD basını bunu sıkça medyaya pazarlıyordu bir şekilde. Ama aynı zamanda bir haber yine yayıldı. Günün en çarpıcı askeri gelişmelerinden biri, iddiasından biri hava sahasından geliyor. İranlı komutan Ali Abdullahi bir F-35 savaş uçağının İran hava sahasında hedef alındığını öne sürdü. Bu iddiaya ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'dan yanıt gecikmedi. ABD uçağın güvenli şekilde üstüne döndüğünü, acil iniş yaptığını belirtti. Ancak pilotun durumu ve olayla ilgili kapsamlı
kapsamlı bir soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Dünyanın en gelişmiş savaş uçağına yönelik bu taciz veya kilitlenme iddiası bölgedeki elektronik harp ve hava savunma sistemlerinin ulaştığı kritik seviyeyi bir kez daha aslında gözler önüne seriyor. Yani savaşın seyri aslında tamamen teknolojik bir hal almış durumda ve teknolojik anlamda ne kadar güçlüyseniz aslında savaşın seyrini de muhtemelen bu belirliyor. Hatta muhtemelen değil, %99 ihtimalle bence bu belirliyor. O kalan %1'lik kısım da stratejilerdir. İşte o dönemin iktidarının ya da o devlet başkanının yürüttüğü stratejilerdir arkadaşlar. Diğer bir yandan bölge genelinde bayramın ilk gününde savunma hatları tahkim ediliyor. Diplomatik resleşmeler devam ederken özellikle İran'daki yeni komuta yapısı ve F-35 vakası önümüzdeki günlerin daha sıcak geçeceğinin sinyali. Tabii zaman zaman haberler de düşüyor işte dolaylı yönden ABD ile İran'ın işte bir ateşkes anlaşması yaptığı iddiaları da bir ara dolaştı bugün gündemde. Tabii bununla ilgili resmi bir açıklama olmadığı için sizlere aktaramadık ama bir iddia olarak da haberlerin altına en azından not olarak düşmüş olduk arkadaşlar. Sizce İran'ın bu yeni savunma hazırlığı başarılı olur mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Henüz kanalımıza abone özellikle olmadıysanız abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tüm olarak işaretlemeyi lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve sizlerden özel ricamızdır. Arkadaşlarınıza kanalımızı, eşinize, dostunuza önerirseniz de çok mutlu oluruz. Özellikle Orta Doğu'da bölgede yaşanan tüm gelişmeleri sizlere gerek işte videolarla gerek günde yaptığımız birden fazla videoyla gelişmeleri en hızlı şekilde ve şeffaf bir şekilde çok fazla yorum katmadan da aktarmak istiyoruz. Böyle bir yayın anlayışıyla hareket ediyoruz kanal olarak. Dolayısıyla bu kanalı da sizlerden biri olarak yani kendinizden biri olarak da görebilirsiniz ve bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize tabii ki çok teşekkür ediyorum. İsrail'in hamleleri, İran'ın şu anda bulunmuş olduğu durum, işte ABD'nin alacağı karar, özellikle kara harekatıyla alakalı Trump'ın son dönemde yapmış olduğu açıklamalarda net bir şekilde işte gazetecilere şu an bunu düşünmüyorum ama düşünürsem de zaten sizlere söylemem demesi de gündem olmuştu ve bunların hepsini aslında topladığınızda bölgedeki savaşın nasıl bir noktaya evrildiğini de görebiliriz. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.